Evet, böyle iyi. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Dostlar, Stoak da burada, Çiğdem burada, Miki geldi, Elanur, Ay Yıldız, Servin, Orzan, Kalina, Belkıs, Miledi, Nuray, Ege, Sevda, bütün dostlar burada. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım herkes iyidir. Kalina Bulgaristan'dan. Peki. Nono da geldi. Bir Arap ülkesinden. Nono hangi Arap ülkesinden? Which country Arabic? Nono. Sebine burada. Fatoş, Müge Yıldırım. Dostlar, hoş geldiniz yayınıma. Hoş geldiniz. Pazartesi Onur Akay'la yine programımız var. Biliyorsunuz haftada 2 güne çıktı. Her şey yolunda mı? Herkes iyi mi arkadaşlar? Çiğdem, dünkü yayını izliyoruz. Kaç kere izledik diyor. Çok güzeldi diyor. Teşekkür ederim. Sizler sayesinde yayınlarım güzel oluyor. Sizlerin gösterdiği ilgi sayesinde hem Türkiye'den hem dünyanın her yerinden takipçilerimin katkılarıyla güzel bir yayın yapıyorum. Müge Yıldırım, Mert Ramazan Demir'le gurur duyduğunu söylüyor. Hiç PR çalışması yapılmadan globalde zirvede olduğundan söz ediyor. Evet, Elanur ben de buradayım diyor. Naile de burada. Dilek Şenyurt burada mı? Özel abonem Dilek Şenyurt ve Şili'den özel abonem, özel üyem Delfina Dimasio burada mı? Şili'den. Delfina burada mısın? Meryem selam Bilal ve iyi yayınlar diyor. Sevim Özdemir de burada olduğunu söylüyor. İyi ki geldiniz arkadaşlar. Sağ olun. Sadun Akil ben de diyor. Ben de. Hiçbir yerde Mert'in filmi konuşulmadı diyor bir arkadaşımız. Özbekistan'dan Yozink İltimos. Özbekistan'dan Yozink İltimos ne? İsmi Hüsan Tojiboyev. Özbekistan'dan Yozink. Yozink İltimos'un tabii ki ne manaya geldiğini bilemeyiz. Onur'u hepimiz çok seviyoruz. Çiğdem. Hande Erçel'i de konuşacağız. Dostlar, süper etiket ve süper chat alabiliyorsunuz. Dilerseniz üyelerim, aboneler dilerlerse süper chatle ve süper etiketle yayına katılabiliyorlar ve isteyen kişiler de özel üyem olabiliyorlar. Ana sayfada benim fotoğrafımın yanındaki katıl butonuna basarak ve yönlendirmeleri takip ederek özel üyem olabiliyorlar isteyenler ve özel üyelerinde pek çok ayrıcalığı oluyor. Müge Yıldırım çekemiyorlar diyor. Yalı Çapkını fan burada. Hoş geldin. Evet. Kerkük'ten Nono Irak'tan Kerkük'ten katılıyor. Hoş geldin Nono. Miki evet haklısın. Elanur'un dün işi olduğu için gelemediğini söylüyor. Hande'ye de yazık diyorlar. Özbekistan'dan Aslan aleykümselam. Gülseren ne güzel onlar. Dotasel yine yurt dışından bir takipçimiz.
Dotosel Lübnan'dan merhaba. Akila da burada. Afra ve Mert çok tatlılar deniyor. Evet dostlar, Kıvanç Tatlıtuğ'un da arkadaşı olan ve denizde kaza geçiren iş adamı Halit Yukay'ın cansız bedenine ulaşıldı. Hatırlıyorsunuz olayı. Burada birkaç kere konuştuk, anlattım. 4 Ağustos günü Yalova'dan yatıyla, teknesiyle hareket etmişti Marmara Denizi'nde Bozcaada'ya doğru. Bozcaada'dan eşinin çocuklarını alacaktı ve Kıvanç Tatlıtuğ'la eşinin çocuğunun bulunduğu Yunanistan'ın Mikonos adasına gidecekti. Kıvanç Tatlıtuğ ve ailesiyle birlikte orada ailece tatil yapacaklardı. İş adamı Halit Yukay ne yazık ki Marmara Denizi'nde bir gemiyle çarpıştı ve o günden beri de 4 Ağustos'tan beri de kayıp, ne dirisine ne ölüsüne ulaşılamıyordu. Teknesi parçalanmış halde bulunmuştu ama kendisine ulaşılamıyordu ve Kıvanç Tatlıtuğ da aramalara katılmıştı. Mikonos adasında eşiyle çocuğunu orada bırakıp kendisi de alelacele Yalova açıklarına gelip arama çalışmalarına katılmıştı ve günlerdir çalışmalar sürdürülüyordu. 20. gününde, aramaların 20. gününde cansız bedeni denizin 68 metre derinliğinde tespit edildi özel cihazlarla ve çıkarılacak. Daha henüz çıkarılmadı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı biz çıkaralım dediler. Çünkü bizim asansör sistemimizle çıkarırsak cansız bedeni tek parça halinde suyun üstüne çıkabilir. Öbür türlü çıkarırken parçalanma ihtimali var. Ve şimdi cenazenin çıkarılması bekleniyor. Seda Bakan'ın da arkadaşıydı. Seda Bakan'ın kocası Ali Bey'le ailece tanışıyorlardı. Halit Yukay aynı zamanda Kıvanç Tatlıtuğ'un da yakın arkadaşıydı. Buna da şükür, ne yapacaksınız? Buna da şükür. Allah rahmet eylesin. Hiç değilse bedeni bulunabildi. Bulunmama ihtimali de vardı. Denizde denizin tabanında kalmış ve teknenin motoruyla beraber motoruna sıkışmış bir şekilde bulundu bedeni. O yüzden suyun yüzüne çıkmamış. Motoruna sıkıştığı için. Allah rahmet eylesin. Sevmediğim konular ama bu haberleri de vermek zorundayız. Çünkü işin başlangıcını, kazayı duyurmuştuk. Kıvanç Tatlıtuğ ve Seda Bakan gibi iki ünlü oyuncunun da arkadaşı olduğu için kendisinin bütün insanlar merak ediyordu. Acaba bulunabilecek mi cenazesi diye. Ne yazık ki hayatını kaybettiği de böylece kesinleşmiş oldu. Evet, dün burada bir haber vermiştik arkadaşlar. Onur Akay'la yaptığımız programda ünlüler dünyasındaki taciz iddialarından bahsetmiştik ve ünlüler dünyasındaki mağdur olan kişilerin yakınmasından bahsetmiştik. Erkeklerin tacizine uğrayan, hatta tecavüze bile kalkışan birisi vardı. Dün o konudan da bahsetmiştik. Şimdi bu konuyla ilgili elimde başka bir haber daha var. Onu da söylemek istiyorum size. Oyuncu Doğa Lara Akkaya, Tayanç Ayaydın'ı suçlamıştı. Aynı dizide oynarken beni taciz etti diye. Evli Tayanç Ayaydın ve oyuncu Doğa Lara da ilk dizisi 2022 senesi, 3 sene evvel. O zaman daha 22 yaşında ve tacize uğradığını söylemişti. Fotoğrafçı Dilan Bozyel'de de 16 yaşındayken oyuncu Mehmet Yılmaz'ın silah zoruyla kendisine tecavüz etmek istediğini ve buna karşı direndiğini
Ve Mehmet Yılmaz'ın bunu gerçekleştiremediğini söylemişti. Bugüne kadar suskun kaldım çünkü aramızda bir akrabalık bağı da var. Kan davasına dönmesinden korktum aileler arasında bu durumun, dedi Dilan Boz ve Bozyel'de ve şimdi bu durumu açıkladı. Sosyal medyadan çok büyük destek aldılar tacize uğrayan insanlar. Bir de bir fotoğrafçının e, bu konudaki bir skandalından söz etmiştik. Bugün de Aleyna Tilki destek verdi. Şarkıcı Aleyna Tilki kadınlara seslendi. Beni de uyarın diye. Son günlerde ünlüler dünyasında dizi ve müzik sektöründe peş peşe taciz ve istismar iddiaları gündeme geliyor. Aleyna Tilki de konuyla ilgili dikkat çeken bir dayanışma mesajı verdi. Kendisinin de bir kadın olarak çok zorluklar yaşadığını, sahnelere çıkmasının engellendiğini söyledi. Herkese karşı savaş verdim. Beni sevenler hep destekledi ama çoğunlukla savaşarak ayakta kaldım. Zor dönemlerdi. Beni korkutan şeylerin hayatımdan çıkmasını çok istedim. Sonunda başardım dedi. Son zamanlardaki taciz ve istismar konusu benim için çok önemli. Eğer çevremde benzer şeyler yaşatmış biri varsa ve benim farkında olamadan bir bağlantım olduysa lütfen beni de uyarın. İnsan başına böyle bir şey geldiğinde kendisini kirlenmiş hisseder diyor. Kötü şeyler bunlar diyor. Ben bu tacizcilerden, istismarcılardan birisiyle görüşüyorsam, takipleşiyorsam beni uyarın diyor. Ben de diyor gerekeni yaparım diyor. Gonca Vuslateri, tanınmış oyunculardan Gonca Vuslateri. Bazı isimleri biliyorum. Ben de bazı isimleri biliyorum. Ancak ben bu konuda bir mağduriyet yaşamadım diyor. Son olarak Now TV'de Leyla dizisinde rol almıştı Gonca Vuslateri. Artan taciz iddialarına karşı o da sessiz kalmadı. Ee, Ve kendisinin de bazı olayları bildiğini, mağdur olan kişinin kendisi olmadığını ama bazı mağdurları ve bu olaylara karışan kişileri bildiğini söyledi. O da sosyal medyadan destek verdiğini açıkladı. Bu konuda halktan da çok büyük tepkiler geliyor. Bizim de yapabileceğimiz bir şey varsa da ifşalayın diyor. O kişileri diyor. Biz de gerektiği şekilde kınayalım diyor. Açıklayın bütün isimleri diye halktan da çok sayıda mesaj yağıyor. Ee, Twitter'da ve diğer platformlarda. Yani Mert Ramazan Demir'in öyle bir seçimi var. Kendisi çok fazla kişilerle ilişki kurmak istemiyor. Ünlülerden öyle bir dostu, bir tanıdığı çok fazla yok. Davetlere katılmıyor, ödül törenlerine katılmıyor. Eee, Kendisi de başkalarını desteklemiyor. Yani bir başkası film çıkardığında ya da bir dizi galasına falan katıldığını görmedik Mert Ramazan Demir'in. Siz gördünüz mü bir film galasına ya da dizi galasına katıldığını görmedik. Eee, Biraz kendisini bu anlamda geriye çekiyor Mert Ramazan Demir ve o nedenle kimseden de kendisinin bir yakınlık, bir dostluk beklediğini zannetmiyorum. Ne yapmaya çalışıyorsa tek başına başarıyor. Ne yapmak istiyorsa tek başına başarıyor. O ve dar çerçevedeki arkadaşları, bir de ailesi Mert Ramazan Demir'i bir başkasıyla gördük mü? Bir de tenis oynadığı kişiler işte paylaşırsa yanında onları görüyoruz tenis sporu yaparken. Ay Yıldız diyor ki abi Mert bayan tebriği bile yayınlamıyor diyor. Nilay anneannene çok selamlar. Kadınların sektörlerde çalışma şartları zorlayıcı, evet.
Evet, yapılan suçlar cezasız kalmamalı. Anneanneye çok selamlar. Vicky bildiğim kadarıyla en son Şahmaran galasına katıldı. En son böyle bir galaya katıldı Şahmaran'a. Evet, bir orada görmüştük değil mi? İkinci bölümüne değil mi? İkinci bölümüne. Affedersiniz. Dilim damağım kurudu. Patricia Alba Ortega. Hola. Hola Arjantin Patricia. Hola Devran Yakut. Hande Erçel belliydi zaten ayrılması diyor. O konuyu da konuşacağız arkadaşlar. Hande Erçel neden ayrıldı? Konuşacağız. Konuşacağız. Hande Erçel Hakan Sabancı'yla neden ayrıldı? Neden ayrıldılar? Yalı Çapkını fan bence Mert en iyisini yapıyor diyor. Yemilet Cruz, Hola and Panama. Panama'dan bizi takip ediyor. Orta Amerika ülkesi. Panama kanalını bilirsiniz. Güney Amerika kıtasıyla Orta Amerika'yı ayıran, Kuzey Amerika'yı ayıran kanal, Panama kanalının olduğu ülke. Panama'dan yazıyor bize. İspanyolca konuşan bir ülkeden. Yemile Cruz. Barışsa, boşalsa şaşırmam yani. Devran Yakut. Ne demek o? Ve Akepmer yine Kiril alfabesiyle yazmış. Anlayamayalım diye. Neden öyle yazıyorsun? Süheyle Kristo sarı kırmızı Galatasaraylı mısın? Mert inşallah en kısa zamanda Afra'ya evlenme teklifinde bulunur diyor. Ha, olabilir mi? Müge Yıldırım. Müge Yıldırım burada. Peki arkadaşlar konuşacağız. UFO'lara, uzaylılara inananlar var mı içinizde? UFO'lara inananlar var mı? Uzaylılar dünyaya gelebilirler mi? Gelirler mi? Uzaylılar dünyaya gelip gidiyorlar mı? Hiç uçan daire göreniniz var mı içinizde? UFO gören var mı? Kırgızistan'dan yazıyor. Kırgızistan'dan. Peki şimdi oldu. Kiril alfabesini çözememiştik. Kırgızistan'dan yazıyor. Hoş geldin. Ben inanmıyorum diyor Nail'e. Ceylan hayır diyor. Bilal Bey televizyon yayını yapacak mısınız? Ne zaman diyor Sevda. Görüşmeler var bakalım. Aysel seviliyorsun diyor. Peki. Ben de sizleri seviyorum Aysel. Ceylan ben görmedim ama olma ihtimali var diyor. Haktan Akdoğan var. Haktan Akdoğan. Kendisi UFO'larla çok ilgilenen bir insan. Sirius Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı. Uzay araştırmacısı. UFO'larla ilgili çok derin bilgilere sahip bu kişi. Amerika Birleşik Devletleri'nde gitti. 11 yıl kaldı ve bu konuyu araştırdı orada. İncelemelerde bulundu. NASA'da ve Amerikan devletinin ilgili birimlerinde araştırmalar yaptı. Oradaki araştırma gruplarına katıldı. Gizli dosyalara ulaştı. Bir uzman, çok meraklı bir uzman kendisi ve Türkiye'ye döndükten sonra da UFO'larla ilgili çeşitli televizyon programları yaptı. Bundan 30 sene kadar evvel çeşitli televizyon programları yaptı. Bu Haktan Akdoğan. Haktan Akdoğan dün bir video çekti. Acil bu videoyu yayın dedi. Acil olarak yayın bu videoyu dedi. Uyarıyorum dedi. Dünya yörüngesinde tansiyon çok yükseldi dedi. En az 50 adet Orion Federasyon Yıldız gemisi sıralandı. Uzun menzilli Urma devriye gemileri Orion Yıldız gemilerinin bir sefer hazırlığında olduğunu bildirdiler dedi. Bu video kısa sürede viral oldu. Ne diyor bu adam?
Herkes şaşırdı. Sosyal medya karıştı. Çünkü bu Hak'tan Akdoğan aklı başında bir insan. Deli değil. Aklı başında bir insan. Bazı insanlar çok korktu. Bazı insanlar güldü geçti. Çok tepki gelince Hak'tan Akdoğan yeni bir açıklama yaptı. Uzaylılar hiçbir şekilde dünyaya müdahale etmeyecekler dedi. Lütfen dedi, yanlış anlamayın dedi. Bu kendi aralarında dedi. Paylaştığımız bilgi dünyanın yörüngesinde ve galaksimizin bir kısmında negatif kutuplu uzaylılarla pozitif amaçlı dünya dışı varlıklar arasında bir çatışma olduğudur dedi. Haber bu kadar. Haber bu kadar. Yani siz inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? İstediğiniz kadar inanmayın ama Hak'tan Akdoğan'a göre uzaylılar yukarıda birbirleriyle çatışıyorlar. Tabii haliyle biz göremiyoruz, duyamıyoruz. Aman bizden uzak olsunlar da kendi aralarında ne yaparlarsa yapsınlar. Bu arada laf aramızda ben UFO'lara, uçan dairelere inanıyorum. Gözümle de gördüm. Aramızda ama kimseye söylemeyin. Sonra deli diyorlar, deli diyorlar. Evet. Hande Erçel'le Hakan Sabancı, ünlü oyuncu Hande Erçel'le Hakan Sabancı ayrıldılar. Hande Erçel'le Hakan Sabancı yaklaşık 3 yıldır beraberlerdi. Herkes şok oldu biliyorsunuz. Sık sık yurt dışına, Avrupa'ya, Amerika'ya, Japonya'ya, Uzak Doğu'ya, neresi aklınıza gelirse tatile gidiyorlardı. Tatil yapıyorlardı. Bir hafta, 10 gün, 15 gün. Yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında. Eğleniyorlardı, geziyorlardı. Hakan Sabancı çok zengin. Hande Erçel Türkiye'nin en çok para kazanan kadın oyuncusu. Eğleniyorlardı, geziyorlardı, aşklarını tazeliyorlardı ve tekrar Türkiye'ye dönüyorlardı. Senede 7-8 kere bu şekilde seyahatlere gidiyorlardı. İnsanlar onların bu ilişkisini çok takdir ediyordu, çok kıskanıyordu, gıpta ediyordu insanlar. Nazar mı değdi, yoksa başka bir şey mi oldu? Gerçeği biraz sonra anlatacağım. Ayrıldılar ve Hande Erçel Hakan Sabancı ile olan fotoğraflarını sildi. Neden ayrıldılar? Biraz sonra anlatacağım. Bu arada beğen sayısı niye bu kadar az arkadaşlar? Konuştuklarımızı, anlattıklarımızı beğenmiyor musunuz? Niye bu kadar az beğen sayısı? Ve lütfen abone olmadan izleyenler abone olurlarsa çok memnun olurum. Abone sayısının artışı bir ara ne kadar iyiydi. Çok seviniyordum. Ama artış da azaldı. Dönemsel mi böyle, yoksa havalardan mı? Neden böyle? Aysel Eliyava diyor ki ben şok diyor. Hande'ye üzüldüm diyor Ay Yıldız. Ben beğenmeyi unutuyorum diyor Ceylan Demir. Ceylan Demir, unutmamak için avucunun içine yaz lütfen. Husan diyor ki Özbekçe yazing iltimos. Husan, Google Translate var. Google Translate'te çevir, öyle yapıştır buraya. Ne olur yazdığını. Ne olur. Eğer Türkçe altyazı yazmamı istiyorsan video bittikten sonra yazabiliyoruz. Özbekçe altyazı yazmamı istiyorsan Husan, canlı yayın bittikten sonra altyazıları ekleyebiliyorum. YouTube ancak o zaman izin veriyor. Aysel Eliyava günün tespitini yaptı. Aysel Eliyava günün tespitini yaptı. Dur bir jenerik de koyalım. Nenen, nenenen. Aysel Eliyava günün tespitini yaptı. Abi bak, söylemek istediğim bu. Afra da eğer Mert'i tam silseydi hayatından fotoğrafları kaldırırdı. Hande Erçel gibi. Ege diyor ki Bilal abi seni her akşam, eyvah, yukarı gitti.
Ceylan Demir beğen yaptığını söylüyor. Yayına girer girmez beğenirim diyor Sıla. Mahri iyi ki varsın Bilal abi diyor. Dilya hoş geldin Dilya. Merhaba Dilya. Dilya beğen yap lütfen. Devran Yakut like. Hande ayrılması kesin mutlu olmuştur diyor. Dilya merhaba Bilal Bey iyi misiniz diyor. O ne güzel kırmızı kalpler. Beğendim diyor Müge Yıldırım. Teşekkür ederim. Sıla Deveci ama onların birlikte iş dışında fotoğrafları olmadı ki diyor. Sıla Deveci. Ay Yıldız Amerika'ya giderse Afra işler yine kötü olur. Sevim Özdemir ne güzel nazar boncuğu. Elanur Afram artık evli görmek istiyoruz Afram. Sevim Özdemir beğendim diyor. Ve bizi altyazıları yükledikten sonra izleyen, canlı yayında değil de daha sonra izleyen dostlar, arkadaşlar beğen yapıyorsunuz değil mi? Sonradan gelenler, şu anda burada olanların dışında gelecek olanlara da söylüyorum. Beğen yapmanızı rica ediyorum. Ve abone olmadan izleyenler de abone olurlarsa katkıda bulunmuş olurlar çalışmalarıma. Çok teşekkür ederim. Takipçi sayımız, izleyen sayımız az. İzleyen sayımız neden az? Emine sabır kalmadı be diyor. Aysel hep beğendiğini söylüyor. Peki dostlarım, peki Afra Saraçoğlu'nun dizisi tamamlandı bugün. Dün Onur Akay söylemişti yarın bitecek diye. Evet bugün bitti çekimler ve veda fotoğrafları da, hatıra fotoğrafları da çekildi. Afra Saraçoğlu'nun kucağında Afra Saraçoğlu'nun kucağında demet demet çiçekler. Furkan Andış'la beraber poz vermişler. Eğer görmeyenler varsa Bilal Özcan benim Twitter hesabımda o fotoğrafları görebilirler. Bilal Özcan benim Twitter hesabımda. Bilal Özcan benim Twitter hesabımı da takip ederseniz sevinirim dostlar. Ve aynı zamanda Instagram'da da beni takip ederseniz sevinirim. Instagram'da Bilal Özcan Official hesabım. DM'de bazı arkadaşları görüyorum. Burada YouTube'da beni takip edenleri. Çok hoşuma gidiyor. DM'de mesajlarınızı okuyorum. Instagram'da da. Ve bilalozcan.com web sitemdeki yazılarımı da, haberlerimi de okursanız memnun olurum dostlar. Ediyorum diyor Ceylan Demir. Peki. Sevim Özdemir Mert ailesiyle görüşüyor tabii. Görüşüyor tabii. Peki arkadaşlar. Ve Mert Ramazan Demir'le gurur duyuyoruz. Mert Ramazan Demir'in filmi Global'de, Netflix Global'de dördüncüydü en son baktığımda. Global olarak tüm listelerin ortalaması, tüm ülke listelerinin ortalaması dördüncüydü. Bu çok büyük bir başarı. Pek çok ülkede birinci, ikinci, üçüncü sırada en çok izlenen filmler arasında Mert Ramazan Demir'in filmi. Yurt dışında çok büyük bir sevgi görüyor, çok büyük bir ilgi görüyor Mert Ramazan Demir. Ve bu da bize gurur veriyor, öyle değil mi arkadaşlar? Hande Erçel ve Barış Arduç'un yeni dizisi Eylül'de yayınlanacak biliyorsunuz ATV'de ve çekimler sürüyor. En son birlikte video paylaştılar, fotoğraflar paylaştılar setten. Barış Arduç uzun bir zaman sonra yeni bir projeyle bir arada olduğumuz için mutluyum diyor. Barış Arduç biraz heyecanlanmış galiba çünkü uzun bir ara olmadı Hande Erçel'le. Aşkı Hatırla Disney'de 8 bölüm yayınlanan bir dizi çektiler. Daha yeni yayınlandı. 18 Haziran'da yayına girdi. Ve Rüzgara Bırak da Netflix'te film olarak yine bu sene Sevgililer Günü'nde yayına girmişti. Yani uzun bir ara vermediler. Zaten onlar hep birlikte çalışıyorlar. Bu üçüncü projeleri son bir yıl içinde yaptıkları ve Hande Erçel de epik bir aşk hikayesi. Hem kalbinizi kıracak, aynı zamanda onaracak bir aşk hikayesi dedi. Yani bizi duygudan duyguya sürükleyecek bir aşk hikayesi filmi geliyor. Ben böyle bir filmi dün de söylemiştim burada size. Böyle bir filmi Afra ile
Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'den bekliyorum. Bir aşk dram filmi. Bir aşk dram ağlatacak izlerken bizleri. Aynı zamanda meraklandıracak, aynı zamanda heyecanlandıracak, mutlu olacağımız ama hüzünleneceğimiz. Sonu kötü mü bitsin, güzel mi bitsin? Ona senaristler karar versin ama güzel bitsin, ayrılmasınlar filmin sonunda, değil mi arkadaşlar? Yani Mert'ten ve Afra'dan beklediğim film de benim işte böyle bir aşk filmi. Dün anlatmaya çalıştığım Türkan Şoray'la Edison'un Yeşilçam döneminde, yurt dışından bizi izleyenler için söyleyeyim. Biz Türkler 1960'lı, 70'li, 80'li yıllardaki Türk sineması dönemine Yeşilçam dönemi adını verdik ve o zaman çekilen filmlerin tadı bir başkaydı. Çok değerliydi, çok kıymetliydi. Çok güzel senaryolar, özgün senaryolar. Ayrılık da olabiliyordu. Aşk ağırlıklı, mutluluk, dram, hüzün. Çok değerli filmler ve çok güzel, değerli oyuncular, erkek kadın rol alıyordu o filmlerde. Onların bir kısmı, o değerli oyuncuların vefat etti, aramızdan ayrıldı. Bir kısmı bizimle, çok değerli insanlar onlar. Allah sağlık versin, vefat edenlere Allah rahmet eylesin. Şimdi bu genç oyunculardan işte bu şekilde ümitliyiz. Hande Erçel, Barış Arduç, Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Serenay Sarıkaya, Pınar Deniz, bunlar Kıvanç Tatlıtuğ, bunlar bizim için çok önemli oyuncular. Beren Saat ve çok güzel filmler, çok güzel diziler üretmelerini bekliyoruz. Hep istiyoruz ki hiç hafızalardan gitmeyecek, üzerinden 30 yıl, 40 yıl geçse de hatırlanacak filmler, diziler çeksinler. Nasıl mesela Beren Saat'le Kıvanç Tatlıtuğ'un dizisi unutulmuyorsa, hala konuşuyorsak, nasıl Asmalık olarak hala unutulmuyorsa ve diğer bazı çok önemli filmler, diziler hala hafızalardaysa, bu gençlerden de Sabun Köpüğü gibi böyle işler değil, böyle filmler değil, e, kalıcı işler bekliyoruz. Onun için de tabii güçlü, güzel, derinliği olan senaryolar yazılması gerekiyor. Çok iyi kadrolar kurulması gerekiyor. Çok şükür Türkiye'de bu imkanlar her zaman var. Türkiye bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra, Kore'den sonra dünyaya en çok dizi ihraç eden ülke konumunda. Bu işe büyük önem veriyoruz ve güzel yapıyoruz. Şimdi Hande Erçel'le Barış Arduç'un bu dizisinden yapımcı gibi, yayıncı ATV televizyonu gibi bizler de çok ümitliyiz. Eylül'de yayında olacak. 8 Eylül'de yetiştirmeye çalışıyorlar. Eğer 8 Eylül'de yetişmezse 15 Eylül'de yayınlanacağı söyleniyor. Hangi güne geliyor? Güney Kore'nin rating rekortmeni dizisi Queen of Tears. Onun bir uyarlaması olacakmış ve set 11 Ağustos'ta başladı. Çalışıyorlar. Bu arada Hande Erçel'in yan roller dahil 2011 yılından beri 12 dizi çektiğini düşünürsek bu 13. dizisi oluyor. 5 tane de sinema filmi var. Hande Erçel son zamanlarda bayağı hızlandırdı çalışma temposunu. Ve birçok da reklam filminde rol aldı. Yurt dışında da birçok tanıtıma gidiyor. Çok güzel para kazanıyor. Demin söylemiştim, Türkiye'nin en çok para kazanan kadın oyuncusu Hande Erçel'dir arkadaşlar. Erkeklerde de bu isim Burak Özçivit'tir. Evet. Onur Akay'la pazartesi günü programımız olduğunu tekrar söyleyeyim. Haftada 2 gün Onur Akay'la yayın yapıyoruz artık sevgili Onur Akay'la.
Evet, dün bir anons vermiştim. Burada dün bir dilekte bulunmuştum. Yurt dışındaki bizi izleyen dostlar, arkadaşlar, hangi ülkeden izlediklerini bir cümle içinde yazıp yanına bayraklarını koyarlarsa, o bayrak emojileri var ya, bayraklarını koyarlarsa memnun olurum demiştim. Ben bunu daha sonra tanıtım yapacağım. Bizi bu ülkelerden izliyorlar diye bir tanıtım yapacağım demiştim. Sağ olsun bazı yurt dışından izleyen dostlar bu dediğimi yapmışlar. Teşekkür ederim. Bazısı yapmışlar ama bayrak koymayı unutmuşlar. O bayrak renk olarak orada güzel görsel olarak önemli. Rica ediyorum yurt dışından bizi izleyen dostlar çok fazla uzatmadan o yorumu, o mesajı çok fazla uzatmaya gerek yok. Merhaba Bilal Bey, ben sizi Fransa'dan izliyorum. Sevgiler ya da işte bir bayrak, Fransa bayrağı. Bu kadar yeterli. Merhaba Bilal Bey, ben sizi Rusya'dan izliyorum. Bir Rusya bayrağı. İsminiz zaten üstte yazıyor. Orada yazıyor isminiz. Böyle mesajlarınızı bekliyorum. Bu şekilde göndermiş olanların tekrar göndermesine gerek yok arkadaşlar. Bu mesajlardan yollarsanız çok memnun olurum. Sito Akbilal Bey, hani cumartesi ve pazar. Cumartesi ve ne zaman? Pazartesi yapacağım ya. Onur Akay'la cumartesi, Sito, cumartesi, pazartesi. Öyle değil miydi? Cumartesi, pazar değil. Peş peşe olmasın dedik hatta Onur'la konuşurken. Cumartesi ve pazartesi. Sito, kafamı karıştırdın. Evet, pazartesi 18'de. Pazartesi 18'de. Sito Ak, İsveç bayrağı mı bu? İsveç bayrağı değil mi? Şeyde yaz, YouTube'da. YouTube mesajlara yaz, olur mu? Ben oradan kesip alacağım, onu tanıtımda kullanacağım. Evet, Hande ve Hakan neden ayrıldılar? Bir dakika bakayım, o konuya mı geldik dostlar? Hande Erçel ve Hakan Sabancı yaklaşık 3 senedir birlikteler ve aşkları pek çok insanı şaşırtıyordu. Pek çok insan da ünlüler dünyasından onların ilişkisine gıptayla bakıyordu ve bazıları da kıskanıyordu. Boguslava, hay Bilal Bey diyor. Hay Boguslava Kanada'dan. Boguslava YouTube'da, ne olur YouTube'da. Lalem de sağ olsun o da paylaştı. Bayrak. Aysel Eliyeva da bayrak paylaştı. Azerbaycanlı dostlar. Lütfen YouTube'da, olur mu, mesajlarınızı? Miki Almanya'dan, Miki Bravo. Mert'in Afra'ya ikinci sürprizini Onur Akay pazartesi günü açıklayacak yayında. İlişkiyi bitiren kim oldu? Konuşacağız arkadaşlar. Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldılar. İlişkiyi bitiren kim oldu? Evet. Bugüne kadar beraber yaklaşık 45 ülke gezdiler. El ele uçaklara bindiler. El ele uçaklardan indiler. Teknelere bindiler. İnsanların hayaline sığmayacak kalitede yatlarda, otellerde, tatil köylerinde, restoranlarda, eğlence gece kulüplerinde, şatolarda, villalarda, saraylarda tatiller yaptılar. Çok güzel bir beraberlik, çok güzel bir hayat yaşadılar birlikte oldukları yaklaşık 3 yıl boyunca. Hakan Sabancı'nın zenginliği ve çevresi ve üyesi olduğu dünyaca tanınan büyük kulüpler, bunlar sosyal kulüpler bahsettiğim, herkesin üye olamayacağı, yıllık üyelik aidatlarının milyon dolarlarla ölçüldüğü kulüpler. Hande Erçel'in kendi başarısıyla geldiği nokta, dünyanın her tarafında tanınan bir oyuncu haline geldi. Bir
yıldız haline geldi. Hande Erçel yurt dışında Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ne kadar çok tanınıyorsa Hande Erçel'in de o kadar çok tanınmışlığı var. O kadar ünlü bir insan Hande Erçel'de. Bunu yadsıyamayız. Ve dolayısıyla Hande Erçel içinde bütün kapılar açılıyor gittiği yerlerde, yurt dışında, seçkin ortamlarda. O da yerini alıyor. Böyle güzel bir birliktelik de onlarınki. Ve e, Türkiye'de de okuyorum şimdi. Evet, Türkiye'de de onların hayranları, onları takip edenler artık bu beraberliğin bir evlilikle taçlanmasını istiyordu. Ancak bir türlü Arzu Sabancı, Hande Erçel'i gelinli gelin adayı gibi gördüğünü hissettirmedi bizlere. Hissettirmedi. Yani bir türlü o kızı sahiplenmedi. O kızı bir türlü yanına almadı. Davetlere mesela kız kıza davetler yapıyorlardı. Kendi söylemidir bu Arzu Sabancı'nın. Kızlar toplandık, kızlar bir araya geldik. Hatırlayın, bir otelin bir salonunda ya da işte kendi evinde ya da bir arkadaşın evinde bir pasta etrafında toplanırlar. Bir çay ortamında toplanırlar. Bir küçük davet. E, Nazlı Hanım vardır, Nazlı Sabancı. O bugün de Bodrum'a geldi. Öğlen uçağıyla, kızıyla Nazlı Sabancı. Benim kızımla beraber seyahat ettiler. O da o uçakla Bodrum'a geldi. Benim kızım ve kocası, benim torunum. İnerlerken gördüm. Salondan çıkarlarken gördüm. Kızım dedi ki aynı uçaktaydık. Business'ta uçtuk, geldik. Ve kızının yüzünü gördüm baba dedi. Çok güzel, Allah bağışlasın dedi. Babasına benziyor dedi. Hacı Sabancı'ya benziyor kızı dedi. Nazlı Sabancı'nın kızı. Çünkü yüzünü gizliyorlar ya çocuklarının, bebeklerinin. 2-3 yaşında galiba kızı. 2 yaşında. Nereden nereye atladım ben. Ee, Böyle bir Hande Erçel'e karşı yani oğlumuzla evlenecek kız muamelesi yapmıyorlardı da yani dışarıda herhangi bir kız muamelesi yapıyorlardı. Hiçbir zaman hani bu bize gelin olacak gibi bir sıcaklık göstermiyorlardı Hande Erçel'e. Bu %100 doğrudur arkadaşlar. Buna isteyen istediği gibi itiraz edebilir ama %100 bu bir gözlem olarak doğru bir tespittir. Hiçbir zaman Arzu Sabancı tarafından, Hande Erçel'in annesi tarafından kucaklanmadı kız. Bu itici, bu soğukluğu o hep hissetmiştir zaten. Hande Erçel bunu hep hissetmiştir. İstediği kadar oğlu onun sevgilisi olsun. Sonuçta oğlunu destekler kadın dışarıda. E, Çünkü bir erkek o, genç bir erkek. Yani bu tür beraberliklerin olması normal. Onunla beraber olan kız düşünsün sonrası ne olacağını. Yani ben niye düşüneyim oğlumun annesi olarak diye düşünen bir kadın olduğu fikrindeyim ben. Ee, Hakan Sabancı'nın annesinin. Dolayısıyla bunlar tabii Hande'yi üzmüştür bir şekilde. Hande Erçel geçen ay Temmuz ayında bir YouTube programına katıldı ve orada bir söyleşi oldu. O söyleşide anne olmak istediğini söyledi. Anne olmayı istediğini söyledi, dile getirdik Hande Erçel. Bir ay önce. Hormonları çalışıyor çünkü yani istiyor. Anne olmayı istiyor ve o erkeği de bulduğunu tahmin ediyor. 3 yıldır bir ilişkisi var. 3 yıldır bir birlikteliği var. Aşık olduğu bir adam. Adam da onu seviyor. Sevdiğini söylüyor. Ve Hande Erçel böyle bir teklifi alamayacağını gördüğü için bu konuda var olan ümitlerini de Hakan Sabancı bir şekilde tükettiği için
Hande Erçel'i. Aralarında geçen konuşmayı bilmiyorum. Ama bu ümitlerin tükendiği ortada. İlişkiyi bitiren Hande Erçel oldu. Hande Erçel, Hakan Sabancı'ya ilişkinin bittiğini söyledi ve fotoğrafları da kaldırdı. Öfkeyle bir şey yapması lazım. Kadının bir şey yapması lazım. Fotoğrafları kaldırdı, içini soğutmak için. Tepkisini gösterdi. Bundan sonra ne olur? Hande Erçel ve Hakan Sabancı arasında. Hakan Sabancı'nın eğer gerçekten çok seviyorsa bir şansı var. Bundan sonra ya sonsuza kadar bir daha birleşmezler ya da evlenirler, birlikte mutlu olurlar. Hakan Sabancı evlilik teklifiyle geri döner. Hande Erçel de kabul eder ve evlenirler. Başka bir şey olacağını zannetmiyorum. Başka bir şey olacağını hiç zannetmiyorum. Gizem Gürbüz, her şeyde öğrenmek istiyorsun. Niye bugün bıraktı diyorsun. Peki hangi gün bırakmalıydı? Sence bu işin bir tarihi mi olmalı? Sence bu işin bir tarihi mi olmalı? Sence bu işin başka bir güne mi denk gelmesi lazımdı Gizem Gürbüz? Peki Ay Yıldız'ın söylediğine ne diyorsunuz? Hande geri adım atsın mı atmasın mı? Hande Erçel, benim tanıdığım Hande Erçel asla geri adım atmaz. Asla geri adım atmaz, arkasına bakmaz. Bakmaya da ihtiyacı yok zaten Hande Erçel'in. O son derece güçlü bir kadın. O tek başına yaptı ne yaptıysa. Ayaklarının üzerinde dimdik duran bir kadın Hande Erçel. Hakan Sabancı gibi Hande Erçel'in isteyip de bundan sonra beraber yol yürüyebileceği, eğer kalite ise o kalitede, eğer varlıksa o varlıkta başka insanlar da karşısına çıkabilir. Hande Erçel hiçbir zaman kendi isterse kalbi boş kalmaz, gönlü boş kalmaz. Bu da böyle bilinsin. Patricia, hola Arjantina. Hola. Peki dostlar, bugünlük de bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Lütfen beğen yapmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın, olur mu? Kendinize çok iyi bakın. Yarın yine birlikte olacağız inşallah. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.